Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Jackson Hole toplantısında neler olacak? Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,33'lük artış ile 1444 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 12,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Gerçekleşen kapanış itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksi haftalık getirisi negatif seviyede 0,21 olurken geçtiğimiz haftanın en önemli konularından olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından varlık alım programında yapılması muhtemel değişikliklerin netlik kazanması ve bilanço döneminin bitmesiyle satışların hızlandığını gördük. Bu haftanın en önemli gelişmesi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın öncülüğünde merkez bankacılığı dünyanın temsilcileri 26 Ağustos Perşembe gününden itibaren 28 Ağustos Cumartesi gününe kadar Jackson Hole'de bir araya gelecek. Fed Başkanı açısından piyasalarda cevabı aranan en önemli soru ise tapering ne zaman başlayacak? Fed'in Eylül ayında varlık alımını daraltma planlarının ortaya koyması genel olarak beklenilen bir şey. Ancak piyasalar aylık 120 milyar dolarlık varlık satın alım programının yoluna ilişkin Jackson Hole'de Jerome Powell'dan sinyal almayı bekliyor. Baktığımızda delta varyantının giderek yayılması, tedarik zinciri sorunları ve bazı verilerle görünmeye başlayan ekonomideki yavaşlama emsallerinden yaratacağı endişelerle birlikte uygulamaya geçilebilecek olası teşviklerin azalması ihtimali piyasaları ayrıca tedirgin ediyor. Bu nedenle bu hafta başında imalat hizmet PMI verileriyle Amerika Birleşik Devletleri büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek verileri gibi veriler başta olmak üzere enflasyonun büyüme ile ilgili son durumu da gözler önüne serilecek ve bu sonuçlar fiyatlamalarda da volatiliteyi yani dalgalanmayı yaratabilir. Beklentileri karşılamayan veriler de Fed'in bir süre daha en azından yıl sonuna kadar beklemesi de beraberinde gelebilir. Varlık alımlarının azaltılmaya başlanmasında ayrıca gelecek istihdam sonuçlarındaki toparlanmada oldukça önemini korurken sonuç olarak varlık alımlarının azaltılmaya başlanmasına ilişkin görüşlerin daha belirgin hale gelmesi yakın vadede piyasalara verilen güçlü likiditenin çekilmeye başladığı olgusu da güçlenmesi nedeniyle riskli varlıklar üzerinde satış baskılarının oluşmasına neden olabilir. Sonuç olarak bahsettiğim gibi ekonomik veriler bu haftanın yakından takip edilen önemli gelişmeler arasında. Bu gelişmelere ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik veriler güçlü gelmeye devam ederken son olarak açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı genel piyasa beklentisinin altında 348 bin kişi olarak açıklanırken salgın döneminin en düşük seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden istihdam piyasasındaki gelişmelerin devam ettiğini belirtirken Fed'in ana hedefleri olan maksimum istihdam, alınan önlemler ve sunulan teşvikler sonrasında salgın döneminin etkisini hafifletmeye devam ettiği görülüyor. İstihdam piyasasında yaşanılan gelişmeler Fed'in uygulamaya koyulması beklenilen varlık azaltımı için önemli bir etkiye sahip olurken
hafta içerisinde gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısı nedeniyle yapılacak olan açıklamalar piyasalar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Varlık alım programında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ile ilgili de verilecek sinyaller piyasalar açısından önemli olurken yaşanacak gelişmelerde de ani fiyatlamalardaki hareketlilikler yaşanabilir. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında altın yatırımcılarının gözü kulağı Jackson Hole toplantısında. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları sonrasında sert geri çekilen ons altında benzer bir hareketin Jackson Hole toplantısı sonrasında görülebileceği tahmin ediliyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1795 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksinde 93,60 seviyesinin görülmesiyle birlikte Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kazanımının sürdüğünü görüyoruz. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı son 17 ayın en düşüğüne gerilerken devam eden işsizlik başvuruları da 2,82 milyon oldu. Bugün İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan PMI verilerini yakından takip ederken Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3675 ve 1,37 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3630 ve 1,36 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının varlık alımları ile ilgili açıklamalarına yer verilirken bu hafta gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında varlık alım programı ile ilgili net bir şemanın belli olacağını düşünüyorum. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 110,50 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108,60 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take